Biz Beşiktaşlıyız, küfre karşıyız. Futbol dostluk, futbol kardeşliktir. Her şeyin üstüne çekilir bir sünger, ama son kez yaramı. Evet arkadaşlar. Seçkinim hoş geldin. Reis'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş konuşuyoruz. Adrenalinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok beklediğiniz o video şimdi sizinle. Evet, Beşiktaşlı kardeşlerim bana tepki gösterdi. Atalay konuşuyordum. Mert'e de selamlar. Beşiktaş çok az, sadece Beşiktaş bölümü. Bizler Sadece. için. Evet, Beşiktaş çok salaktan bir sezon geçirdi. Biliyorsunuz ki sadece Fener'i yenme başarısı var takımın. Fidatlık bir bağ ve Fener'i Galatasaray. yendi. Galatasaray'ın namalip şampiyonluk ünvanını ellerinden aldı. Bir de 4. bitirdi son anda. Dördüncü bitirmedi daha bu hafta. Yarın maç var. Samsun puan kaybı yaşarsa Bakalım. üstüne çıkabilir. Yani şey için ayrıca konuşuruz, bu Avrupa maceraları için onu biriktireceğiz, başka bölüm olacak. Ya ben Beşiktaş'la ilgili sezonla ilgili şunu diyeyim. Beşiktaş çok rastgele bir takım. Yani yöneticileri ne yaşıyor ben asla anlamıyorum. Random adamlar. Yani herhangi bir 10-20 tane adam. 10, 20, 30, 40. Yoldan geçerken yakışıklı. Beşiktaş'a başkan olmak ister misin? Gel buraya. Bu şekilde başkan seçimi oldu. Hayır yani gelenler daha da borçları top şeklinde büyütüp böyle bir kaosun içine Beşiktaş atıp gidiyorlar. Ya bu bizim büyük kulüplerin zaten borç işi, saçmalık. Yani o yüzden Beşiktaş'la ilgili şahsen hiç rekabetçi bir kulüp değil son birkaç yıldır. Sadece işte büyük maçlarda böyle ekstrem performanslar gösterip hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem de Avrupa'da tuhaf takımları yenebildi. Lyon, Atletico Bilbao gibi. Ama gidip geri kalan bütün takımları da yenildiler. Maccabi'den 3 yediler. Maccabi savaşa girdi o sırada. İnanılmaz saçma bir kulüp yani. Umarım bu sene daha başarılı bir sezon geçirirler diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'la ilgili oyunculara ve genel durumu konuşmak için topu Reis'e bırakıyorum. Az önce inanılmaz bir istatistik gördüm. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Beşiktaş bu sene Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Aman Allah'ım. Ay inanılmaz. Bence Fenerlerin dönüp kendilerine bakması Ama lazım. 33 tane de daha az gol atmış ya. Baba ne yaptınız? Şöyle oyuncularına bakalım bir elindeki Beşiktaş'ın şu anda. Rafa Silva zaten bir numaralı kalması gereken oyuncu olarak düşünüyorum. Getson Parası Fernandes. neyse verin. Özür dilerim seni böyle. Rafa Silva'nın zaten parasını verdiler. Ya verin ya, maaşı fazla Vermeye devam. vermiyorlar da yani verin. 10 milyon maaşı var. Vermeye devam edin. Hak ediyor. Onun üstüne hatta bir takım kurulsa daha iyi olur ya. Biz Böyle de düzgün düzgün bir 10 forvet milyon falan vermiyoruz olsun. değil mi? Ben Rafa Silva'nın bu arada 10 numara oynaması gerektiğini düşünüyorum. Forvet gibi mi oynasın? Ya onu Ben kenar forvette daha iyi Ha, olacağını okey, düşünüyorum. okey. Tamam anladım. Çünkü 10 numaranın orta sahaya verdiği desteği vermeyecek bir oyuncu. Rasist hakkında konuşacak olursak daha önce de size söylediğim gibi yaratıcı olmayan bir kanat büyük bir takımda işi olmadığını düşünüyorum. Ben de katılıyorum yani. Tek tek bütün oyunculara girer miyim Beşiktaş'la ilgili bilmiyorum. Birkaç oyuncusuna bakarız işte. Yani mesela Beşiktaş'ın seviyesinde olmayan adamlar, şu Udokay, Joao Mario, bu adam Muçi mesela. Muçi top oynamayı bilmiyor bence. Yani Muçi piyasası olan bir oyuncu. Acil satılmalı bence bu yüzden. Hemen şutlarım. Joao Mario hakkında çok fazla Abi bir Joao eleştiri Mario var. oyun karakteri gibi yani. Ne yapıyor orada mesela, anladın mı? Ben Beşiktaş'ı şuna benzetiyorum. Yani Beşiktaş bu sene daha çok yani gladyatör filmlerindeki yani böyle tam ölmeden önce son kez böyle bir bıçağı saplayıp ölen bir karakter olur ya. Fener'e de aynısını yapıyor. Yani böyle o takımlara böyle şeyler oldu yani hareketleri. Evet, Yani o kadar salak zamanlarda kazanıyor ki taraftar da mutlu olmuyor. Bu kadar saçma bir takım. Gerçekten hani bir ara Beşiktaş çok iyiydi yani. Özellikle ben ortaokul, lise başında o şampiyon oldukları üst üste işte Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde lider çıkmış Beşiktaş. Bayağı hani örnek bir takım vardı. Bir takım oyunu da vardı. Ya Beşiktaş bir oyun da oynuyor. o Fener'i zamanlar Mario Gomez zamanlar falan mı? aynen o zaman. Ya Çok geçen Fener maçında Beşiktaş bir top oynuyor Allah aşkına. Defanstan aldı ikilere. Masuaku aldı yapıştır. Seken top gol olur demişler. Gerçekten de Fener öyle yenildi yani. Masuaku sanırım sözleşme yenilemek istiyor. İyi bir kadroyla Dünyanın ne mistik adamı. isteyince çok iyi oynuyor gerçekten. İyi bir kadroyla yine iş yapabileceğini düşünüyorum. Getson'un zaten sözleşmesinden dolayı satılamaz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Nereye satarsan sat, yarısını Benfica'ya vereceksin. Kesinlikle zarar edersin bu durumda. Bence de. Ya çok iyi bir fiyat gelmedikçe bence saçma. Immobile'nin 7.14'lük ortalaması sizce Fazla. yersiz bir. Fazla. Penaltı atmaktan biraz. Hiç bekleneni vermedi. Yeni sezonda da hala devam edileceğini söylüyorlar. Çok Ama bilmiyorum ya. İkinci Ben- forvet olarak düşünüyorlar. İkinci forvet olacak bir karakterde birisi mi sizce? Şüpheli. 10 milyon maaş verdiğim bir ikinci forvet olmamalı Bence bence. de ya. Kesinlikle şutlar. Kesinlikle. Svensson sürpriz bir adam. Svensson birisi. Çok çalışkan. Yani mütevazi bir oyuncu. Bence Evet. sağ bek yediği garanti olur. Hatta Aynen. sonradan girdiği maçlarda elinden geleni yapar yani öyle bir adam. Ya abi Beşiktaş'ın defanstan önce Allah aşkına şu Muçi. Öbür az sonra değineceğiz. Orta sahadaki Kalas. Neydi o adamın adı? Musrat. Musrati. Şu Chamberlain topçu değil. Chamberlain'e zaten ayrılacak. Semih'i hemen satarım. Mesela. Semih'i Semih hemen satar. Bak satılacağını bu arkadaşlar söylüyoruz. Beşiktaş videosuna buradan söyleyeyim. Az önce Reis ve Seçkin'le tartıştık. Türk futbolcuların bir teklif geliyor tam mı Avrupa'dan? Bunu en kibar nasıl anlattığımı bilmiyorum. Atıyorum işte Semih Kılıçsoy 18 milyon geliyor. Hemen satın. Yani evet. Hemen satın. İrfan Can Kahveci Satın. 14 mü geliyor? Hemen satın. Katılıyorum. Neden?
Abi çünkü Türk futbolcunun kafası karışıyor. Adamlar yurt dışı görmek istiyor. O kadar haklılar ki. Oradaki atmosferi tadıp daha futbol oynanan yerlere gitmek istiyorlar. Buradaki malca, o istop oyununu görmek istemiyorlar. O yüzden lütfen takımlarımıza sesleniyorum. Değerini bulan bütün Türk futbolcuları ve bütün yabancı futbolcuları satın. El Nesri 25'e satmadınız. Şimdi bak satarsınız. Satamazsınız. Hoş olmadı ama. Olsun. Bence yerinde bir tepki oldu. Duygulandı, iyi ifade etti. Yani satamazsınız şu anda. Aynı şekilde Semih için de 5 milyon vermezler şu anda mesela Semih'e. Yani ne oldu Semih? Ne oldu sizin 13 milyon? Çöp. Yandı. Ya mesela en net örneklerden birisi Yunus Akgün. Biz Manchester United'da kaça vermiştik onun zamanında? 5'e mi kiralamıştık? Leicester'a. Avrupa havası gördü geldi. Ondan sonra bak Tadı ne güzel değişti. oynuyor yani topunu. Bunlar faydalı şeyler. O Bunun- topçular geri geliyor size, merak etmeyin. Hepsi memleket hasretiyle yanan tutuşan bu ülkenin bağrından kopmuş çocuklar sonuçta. Geleceklerdir geri. Onlar için sizin için de iyi olur. Bunun en büyük örneği de bence Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür. Yaklaşık 25 milyon euro teklif etmişti sanırım Manchester City. O zamanın Ali Ağaoğlu'ydu Trabzonspor'un başkanı. Gerçekten mi? Evet. Evet. O değil ama. Yok. O tahmin ettiğim değil. O galiba Aynen. o değil. Satmayı reddetti. Yani ne yapacaksın? Trabzonspor'da 20 kaç olacak? Ki o zaman 25 çok daha fazla demek. Şu anın 30 45'i falan. 35 40'ı aynı. Oğlum yani bir adam Trabzonspor'a daha fazla değer kazanamaz zaten. Adam ertesi sene sakatlandı ve bir daha asla eskisi gibi olamadı. Ondan sonra Hull City'ye gitti. Şimdi neyse Rize'de miydi en son? Evet, Rize'de oynuyor. Yazık oldu. Beşiktaş hakkında haberlere geçelim isterseniz. Geçelim yavaştan. İleride de anlatırız. İlk haberimiz Solskjaer demiş ki Patrick Berg. Bodo Glimt'e büyük saygı duyuyorum ve diğer kulüplerin oyuncuları hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Berg Beşiktaş'a karşı birçok kez oynadı. Türk medyasında da adı Beşiktaş'la geçtiğinde işte bilmem ne Bodo Glimt'in oyuncusu demiş. Patrick Berg'i az önce konuşurken örnek verdim. Kuzey Avrupa'dan verimli olabilecek topçuları iyi fiyata alabilir bizim Türk takımları. Beşiktaş ki bunun tam yeri. Evet. Çünkü bütçesel anlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçukluğu saçma sapan evreninde Beşiktaş şu an yok. Yani Beşiktaş bir oyuncu satamamış. Evet. Bugün Reis'in söylediği istatistiğe göre kendisi dile getirsin. Son 5 yılda satışlarda Türkiye'de 9. 15 yılda total 15 milyon euro kâr etmiş. Kadroda yer olarak Türkiye'nin Üçüncüsü. 3. büyük kulübü ve doğru Evet. yani. Rezalet bir meselesi. Anadolu takımları ondan daha iyi satış yapmış Oğlum demek. Hatay Spor Beşiktaş'tan fazla satacakmış, Hatay düştü lan ligde. Evet. Böyle saçma sapan bir istatistik olabilir mi? Korkunç bir istatistik Beşiktaş için. Bence de saçma Her sapan. şeyin yanlış gittiğini gösteriyor. Tabii çok ciddi bir istikrarsızlık var ya Beşiktaş'ta. Yani tabii bunu bir Fener olarak size vermek kötü bir örnek ama yani bir başkan gelsin, kötü olsun, bir bırakın biraz bir kalsın. Belki toplar mesela Dursun Özbek'i ilk başta beğenmezdi kimse Galatasaray'da. Çok kötü dönemleri oldu. Ama şu an üzmüyor yani. Tamam hala Dursun Özbek çok iyi bir adam değil ama bir şeyler yapıyor. Bir şekilde hallediyor yani en azından şu anda son 3 senedir. Senin yorumun ne o konu hakkında? Beşiktaş çok fazla başkan değiştirdi. İstikrarsızlık kulübe zarar veriyor yani. Serdar Adalı bence biraz umut vaat eden bir başkan. İyi işler yapmaya çalışan iyi bir Beşiktaşlı olduğunu düşünüyorum. Yani umarım kendisi için de Beşiktaş için de iyi günler gelir. Bakacağız artık. Zor. Geçelim bir sonraki haber geçelim. Patrick Berg hakkında da bir Ha, şey söyleyeyim. pardon sen. Kendisi Norveç'te olmasından kaynaklı herhalde. Bayağı savaşçı bir oyuncu. Beşiktaş'a yakışabilir. Hem Getson'un yanında da iyi olur. Getson'u biraz rahatlatır. Çünkü Getson hem topla çıkmak hem de savaşmak onda olunca çok zorlanan bir oyuncu. Eksik kalıyor Beşiktaş. Evet, bayağı faydalı olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın orta sahasına. Peki Umarım alırlar. neden Norveçli olduğu için savaşçı olduğu iddiası ne? Norveç'te savaşçı mı oluyor? Yani Norveçliler çok yetenekli oyuncular değil genelde. Fizikleri ve Ama çalışkanlıklarıyla öne evet, çıkıyorlar. Haaland'ı- öne çıkıyor. Aynen, ondan kaynaklı. Düşünebilirsin. Yani Bir sonraki haber. Beşiktaş'ın şu anki kadrosuna bir bakalım. Baba bunlar kim Allah aşkına? Niye 5 tane kaleci var? Çok mesela? hızlı. Sadece gönderelim oyuncuları. Kaleci 5 tane var ya, hepsini gönderin. Ben Mert Güney'e göndermem. Ersin kalsın, Mert Yani kalsın. Gençleri yorumlamayın. Sadece Gençlere bir şey Aynen. yaptıralım, Eyüp yaptıralım. Bak ben yorumlamayın herkes gençlere, gerek yok. herkes sırayla söylesin mi? Ersin Bak haklı. ben başlıyorum. Hayır ben kaleci hepsini gönderirim. 5'ini de gönderirim. Tamam. Zaynettiro gönderirim. Hı hı. Emrecan kalsın. Udoka'yı gönderirim. Emre Topçu kalsın. Gönderirim. Hı hı. Tayyip Talha'yı kesin gönderirim. Ama bu sene kaç tane kırmızı kart gördü ya yorulmaz bu? kötü. Paulus da kesin gönderirim. Ya kronik bir kelime anlamı olsa Paulus olur. Öyle bir adam. Svensson kalsın yedek olarak. Onu kesin gönderirim. Gönderirim. Hemen olsun. Gönderirim abi. Necip kalsın, o orada bırakır artık. Al Musati'yi yani uçarak falan atarım herhalde. Balonla falan. Neydi lan? Ondan kayacağını konuşmayalım bile. Aynen. Konuşma. Onana. Of. Bunu göndermem mesela. Sırf maskot diye takımda tutarım. Güven veren bir yüz ifadesi Kartal var. değerlendirmedik. Gerson kalsın. Demir Ege gönderirim. Salih şaibeli ya, bilmiyorum. Chamberlain Allah aşkına ya. Yorum yapacağız mı bu adamı yani? Yapacağız mı? Kiralık gönderirim. Ya öndeki 4 tanesi hepsini kiralık gönderirim. Tayfur Bingöl'ü ama şöyle kiralarım. Adam kalmadı tek ona. Hayır, Tayfur Bingöl'ü şöyle kiralarım. Ömürlük kiralarım. Para gelmeyeceğini biliyorum. Hani gönderirim. Ömürlük. Ernest Muçi'yi 2 milyona satarım. Yarın. Joao Mario'yu da bedava veririm yanına. İade kabul etmemek için. Aynen. Tek şart. Raşitsa
bence satılmalı. Arroyo bir sene daha denenmeli. Benim çok Can agresif Keleş, davrandı. Arkadaşlar çok agresif Bence davrandı. de. Can Keleş kiralık Çok acımasız gönderilmeli. davranıldı. Rafa kalmalı. Semih zaten gidemez bu saatten sonra. Muleka. Oğlum çok agresif. Yani arkadaşlar gerçekten içeride benle girdi ya içeri. O kadar sinir olmuş ki. Abi bu kadar saçma bir takım olabilir mi? Muleka kalsın. Mustafa Erhan kiralık gönderirim. Immobile. Kiralık gönderirim. Bir senelik. Benim bonservis Beşiktaş'ta mı şu anda? Evet. Kiralık gönderirim dizeye. Biraz penaltı atsın iyi gelir. Seçin senden aldığımız ya. Ben hiçbir tanımıyorum. Ama Olçay'a Bu adam katıldım. kim ve hangi sezon? hepsi için geçer. Yani benim beğendiğim Beşiktaş'ta beğendiklerimi söyleyeyim. Ben Mert'i göndermem. Mert dursun yani iş yapıyor. Onun dışında Svensson kalsın. Ona da kalsın kanka. İyi geliyor. Yani onun dışında Necip Uysal. Bu evet o, Abi, o Osimhen kalsın de. yani artık. Aynen o Beşiktaş'ta. O kalsın. Ama şöyle bir istatistik vardı. Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta oynadığı sezonlar Beşiktaş'ın en kötü sezonu. Yani Beşiktaş kötüdür o sezon Necip Uysal Evet, oynuyorsa. kesinlikle. Böyle bir istatistik var. Bunu da yerlendiriyorum. Ne zaman forvete geçecek Immobile yerine ya. Evet yani seneye öyle bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Beşiktaş bütçe düzeltemezse. Neyse. Yani Getson dışında diğerlerini gönderirim. Buna da katılıyorum. Rafa kalır bir de ya işte. Rafa Baba zaten kalacak, onu söylemeye gerek yok. Parası da neyse ödeyin, 20 milyon ise 20'yi de verin. Bu sırada Beşiktaş'ın Yani bütçe. söyleyeceklerim bu kadar. Olçay'dan çok da fazla farklı bir şey söylemedim. Çoğunu da tanımıyorum zaten, ona katılmakla mükellefim diyebilirim. Despey de birazcık alsın. Kaleden başlayayım. Yani gençleri dediğim gibi yorumlamayacağım. Mert kalmalı, Ersin gitmeli. Bahtiyar Zaytun gitmeli. Emre Can Terzi bence gitmeli. Gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum. Udoka'ya gelecek olursak yedek stoper olarak kalabilir. Emirhan Topçu da Türk ve yedek stoper olarak kalabilir. Tayyip Talha gitmeli kesinlikle. Tabii tabii top oynuyor mu acaba ya? Hiçbir şey yapmıyor. Ersin çok haklı Tayyip Talha için. Ne diyor? Söylüyor. Arasında söylüyor. İyi demiş. İyi demiştim diyelim arkadaşlar. Paulista Akşam. keşke bu kadar sakatlanmasa da çok sakatlandığı için ayrılmalı olduğunu düşünüyorum. Aga Paulista dedemle yaşıt zaten. Svensson Ağrıları mı başladı artık aga? Svensson çalışkan bir oyuncu. Yedek olarak kalmalı. Onur Bulut'tan acilen çıkılmalı. Necip bu takımın şeyidir yani. Beşiktaş'ın kendisi de kalmalı. Emre Can Uzun'un kendisi hakkında düşüncelerim pek olumlu değil. Ondan da ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Al-Musrati. Bu adama gelecek olursak bu adam profil olarak aslında Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu. Ama bu adam Beşiktaş'ın ihtiyacı mı değil. Ama bu profilde bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hacı Ahmetoviç. Yani ben çok özür dileyerek bölüyorum ama bu Al-Musrati ilk geldiğinde çok yaygara kokmuştu. Sonra neden böyle oldu Çünkü bu? profilinden kaynaklı hem iyi bir kesiciydi defansif orta saha olarak. Niye Hem de tutmadı? ayakları temizdi. Bilmiyorum hem Fener maçında hem de Galatasaray maçında yaptıkları. Hatalarıyla. Evet bizde kırmızı kart görmüştü. Sizin maçta kendi kalesine gol attı. Rezil bir adam. Yani bir futbolcu Kendi İki kendine maçta gol bitirdi. atmayı öğrendi değil mi ya? Rezil. bayağı iyi kafa vurmuştu bu arada. Kırmızı kart gördün, kendi kendine gol atma. Kendi kendine gol attın, kırmızı kart gördün. Adam bir tek şeyini hatırlıyor. Bu geçen sene kupa finalinde galiba. Trabzon'a bir golü var. Oo, Müthiş bir gol var. Resmen power shot. Hacı O Ahmetoviç kadar işte. zararı yok kalsın. Çok yüksek bir maaşı da yok zaten. Ona acilen ayrılmalı. Kartal kalabilir. Genç zaten. Gerson zaten satamazsın kalmalı. Demir Ege kalsın. Salih'ten bence çıkılmalı artık. Daha iyi Türklere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Chamberlain hoca yapıyor ya. Türkler olarak çok kalitesiz bence Beşiktaş'ın kadrosu. Oğlum ben yarısını ilk defa görüyorum. Yemin ederim. Chamberlain'in acilen çıkılmalı. Birazdan Galatasaray'ın Türklerini göreceğiz arkadaşlar. Hazır olun. Alan Ricardo hakkında kendisini pek izleyemedik. Kiralanmalı. Daha genç bir oyuncu. Bu gençler zaten bu genç de değil. Bundan acil çıkın. bir gör ne işin var senin burada ya. Takımda var olduğu unutulmuş bir sürü insan var. Bunlar Beşiktaş'a parazit gibi emiyorlar bütçelerini. Rasista'yı acil satın. Yaratıcı bir oyuncu değil. Ne olur böyle kanat tutmayın büyük takımlarda. Yine Arayo yani gelecek vadeden bir oyuncu. Hem yedek kanat olarak da kalabilir hem de kiralayabilirsiniz. Arkadaştan çıkın abi. Bu kim? Bu kim? Herhangi bir adam. Şu anda yani Beşiktaş yönetiminin böyle bir adam olduğunu bilmediği kaç tane adam vardır burada? Yarısı. Büyük ihtimalle yarısı bilmiyor yani şu anda. Muçin'in hala Avrupa'da biraz piyasası var. Satabiliyorken satın bir an önce. Yani João Mario bu takımın ihtiyacı değildi. Kalmasın bence o da gitsin. Yerler genç zaten. Semih'i bir daha satamazsınız muhtemelen. Yani sattınız Çakılı. sattınız. Muleka iyi ya. Çok iyi sempatik gelir. bir adam. Kendisini seviyorum. Bir şekilde kalsın Beşiktaş'ta. Abi Masuaku nerede ya? Masuaku sözleşmesi bitiyor şu anda. O yüzden Aa, sözleşme yenilenirse o da kalmalı bence. Sol bekteki Messi'yi Beşiktaş yazmazsınız. Masuaku duruyor ya. Kesinlikle. Bence kalmalı. Kötü bir şey olursa yer. Mustafa Erhan Hekimoğlu. Semih'ten daha çok gelecek vaat eden bir oyuncu bence. O yüzden Bence de. kalmalı. Yine bir forvet alınırsa bu da gönderilmeli kiralık olarak çünkü süre bulamaz. Doğru.
Immobile zaten çıkabiliyorsunuz, acil çıkın. Genç yetenek. Bu kadar Beşiktaş'ın kadrosu hakkında söyleyeceklerimiz. Biraz haberlere geçelim. Geçelim hızlı hızlı. Jonas Witt haberi var. Kendisi, size şöyle söyleyeyim, belki duymamışsınızdır daha Ben önce. duydum galiba. Hızlı olmayan, yavaş, atletik olmayan, uzun boylu, Bitirici forvet. oyun kurabilen, iyi de bitirebilen bir forvet. Beşiktaş'ın bence biraz ihtiyacı var. Özellikle kanatların mesela Rafa ve bu sezon Rangers'da oynayan Wolfsburg'un oyuncusu Sörni. Sörni ile tutarlarsa ikisi de hızlı. O zaman olur Wind. Evet, o zaman Witt O çok iyi zaman olur. Wind olur. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de futbol havadan oynanan bir oyun. Wind iş yapar. Yapar, kesinlikle yapar o yüzden. Yani Vegos tarzı bir oyuncu olabilir Beşiktaş için. Baba bu kim ya? Bu da tam olarak hızlı. Ben bir dakika reisçim haber Tabii. okumadan ben ismimi telaffuz edebilir miyim? Afemiko Pululu. Topçu dediğim budur. Evet. Hemen getiririm. Yani pululu mesela. Bak bu adam Afemiko. Hemen getiririm Onu ya. Süper Lig'de 25'ten azaltma ihtimali yok. yok Şu yani. duruşa baksana ya. Evet. Babaya Ben golcüyüm diye bağırıyor. Evet. Çok gerçekten özgüvenli, iyi bir duruş. ya şu duruş lige geliyorum duruşu yani anladın Ya mı? bu sezon zaten 40'ın üstünde maça çıkıp 20'nin üstünde gol atmış. Yani. Gayet iyi bir statistik. Konferans liginde de çarpıcı oyunları vardı gerçekten. Tuhaf bir adam. Polonya liginde oynuyor bu arada. Beşiktaş şu an konferansa direkt gidiyor değil mi? Hı Elemesiz elemesiz. Yok. Şey işte dördüncü olursa Avrupa'da önelim oynayacak. Elenirse konferansa düşecek. Ayrıca Beşiktaş konferansta çok güzel işler yapabilir. Bence de abi. Özellikle iyi transferler yapılabilirse. Ben hızlıca okuyayım mı? Reisim Hızlıca birazcık. tabii ki. Çok hızlı. Yönetim ilk olarak oyuncuları gönderip yabancı gönderip. Yani biz abi. Az önce biz bütün takımı Aynen. boşalttık. Bunları geçelim biraz. Genç isimler transfer edilecek. Ama öncelikle ilk 11'in kalitesi arttıracak. Hem fikiriz. Aynen. Serdar Adalı santrofor bölgesinin üst dizim. Az önce wing dedik, Hı Polonlu hı. dedik falan filan. Sol kanat için atletik, Sörne Yani tarzı. Reis. Nusret Zaha. Ne gülüyordu o? Ya, Aga Tete ne diyor? Neyse ona geliriz. Tete el sana. Başka videonun konusu. Tete. Başka bir şey. Yunan Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Gerçekten Yunan Ligi'nin en büyük bir sen. Nasıl bir hikaye? Bu hikaye kötü değil onların. Evet, Türkiye yakındır. Evet. Getson Fernandes'in ayrılması durumunu düşünmemiz gerekiyor Beşiktaş'ın. Tete'nin istatistiklerine bakmak istiyorum. Abi şu an değil sabret ama. Galatasaray'a bakarız. Getson ayrılması durumunun söz konusu olmamalı kesinlikle. Ama yine de orta saha transferi yapılmalı. Tamam, Ricardo kiralık gönderilecek. Sağ stoper hamlesi yapılacak. Solskjaer lider özellikle sert bir stoper istiyor. Kuzey Avrupa'da çalışmalar yapılıyor. Çok güzel. Çok doğru. Bak ben bunu bangır bangır Yani bağırdım. Solskjaer zaten Norveçli kendisi de. Biraz Kuzey Avrupalı oyuncularla iyi anlaşır. Fatih Terim'in Samet'i getirmeye çalışması gibi arada. Masuaku'da yeni sözleşme imzalanması Ya bekliyoruz. Masuaku Messi'dir ya. Şu adamı tutun. Direkt imzalayın. Al-Musrati yeni sezonda takımda kalmak istemediğini Beşiktaş'ta yönetimine iletmiş. Lütfetmiş. Teşekkür ederiz. Musati baba. Çok şey kattın bize be. Kendisine kulüp bulacakmış, zorlukta çıkarmayacakmış. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Hangi kulübe gidecek ölürüz ya. Bence Arabistan Yeniyor, sen ciliyorsun ya. Aynı sen biliyorsun. Alırlar mı şu anda? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Zor. Bakalım. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iki oyuncu daha var. Biri Salih Özcan, biri Zeki Çelik. Türk statüsünde çok iş yaparlar. Bu kalitede Türkleri yok Beşiktaş'ın. İhtiyacı da olduğunu düşünüyorum. Hem sağ beke de ihtiyacı var, orta sahaya da ihtiyacı var. Yerinde transferler olur bence. İyi de zorlamaz. Bu kadar Beşiktaş benim için. Salih Özcan beğenirim. Fena bir topçu değil Sağ bence. Özcan iyi topçudur. Yani Beşiktaş'a yakışır da. Zeki Çelik'le ilgili çok radikal fikirlerim var. Topçu Bence- falan değil abi. Bence biraz abartıyorsun. Zeki Çelik. Evet. Abi topçu falan Biraz değil. Zeki Çelik fazla falan radikal olmaz. oldu. İki sezondur Roma'da gayet iyi iş yapıyor. Topçu. Yok Git al başka bir katılmıyorum. şey yapma. Masuaku'yu al sağ bek oynar. Zeki Çelik'i boş ver. Benim futbol bilgisi. Tete'yi alır sağ bek oynatırım. Okan Buruk. Yani bir Tete çalımı. Tete de bilenmiştir şu anda. Gelson Raşit'sa şeye misale gider yani bu arada. Ben Beşiktaş'a Tete'yi öneriyorum. Galatasaraylı olarak. Gözümde yaş geldi. Evet abi. Yani bir sürece Beşiktaş demeyin arkadaşlar. Of, Beşiktaş yönetimine buradan üçlü bir çağrıda bulunuyoruz. Bu kadar da. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beşiktaş'la kalın. Biz kaçtık. Kendinize iyi bakın.